Hoş geldin sevgili Aslan Burcu. Bakalım 2025 Mart ayında seni neler bekliyor? Nelere dikkat etmen lazım? Karşına çıkacak olan fırsatlar nelerdir? Enerjiler nasıl akacak? Birlikte bakalım. Son kez kartımı, destemi senin için karıştırıyorum. İlk kartımı aldım. Kılıç onlusu. Şimdi bir bakalım nedir bu diyelim. Şimdi zaten pek çoğunuz geçtiğimiz o ay burası çok güzel, kılıç onlusu ve sonrasında gelen güneş kartı. Güneş demek sen demek sevgili Aslan Burcu, biliyorsun. Arkadaşlar burada karmik bir süreç sona eriyor. Şimdi şöyle bir bakalım. Ve yani bu nasıl biliyor musun? Hani kılıç onlusunu gördüğünüz gibi zaten yere yatmışsın ve üzerinde bir sürü kılıçlar var. Ve sonrasında gelen güneş kartı. Yani ben burada direkt şunu söylerim. Senin için karmik bir süreç bitiyor sevgili Aslan Burcu. Yeni bir süreç başlıyor. Kariyer hayatın, aşk hayatın, sağlığın, hayatının geneliyle ilgili bakın ilk mesaj bu arkadaşlar. Yeni bir sürece doğru geçiş yapıyorsun sevgili Aslan Burcu ve bu yeni başlangıçlar, yeni süreç, yeni yaşam senin için çok ama çok daha güçlü. Yani güneş gelince ben üzerine hiçbir şey söylemiyorum arkadaşlar. Hemen şöyle yapalım. Fakat ben sende şöyle yapacağım. Kartların hepsini karıştıracağım ve bu şekilde yorum yapacağım. Parça parça yorum yapmak istemiyorum. Çünkü bütünü görmek çok daha sağlıklı. Para dokuzlusu. Şimdi arkadaşlar ama şunu direkt söyleyeceğim. Sevgili Aslan Burcu, burada bir iş teklifi var. Kariyerinle ilgili sana gelecek olan çok güzel bir teklif var. Bu teklifi mutlaka değerlendir. Aynı zamanda zaten hani bir şeylerden o kadar çok bunalmış ve o kadar çok yorulmuşsun ki yerdeyim ve kalkamıyorum. Bir an önce gücümü toparlamam lazım. Kendime gelmem lazım. Sağlıkla ilgili sıkıntılar yaşamışsın. Bazılarınız için şimdi arkadaşlar 23 Şubat gibi izleyeceksiniz bu yorumu. 10 Mart tarihine kadar sağlıkla ilgili birazcık da dikkat etmekte fayda var. Ben şimdi bak hepsini açalım ve bu şekilde bir heyecanlandım. Şöyle bir. Hepsini açalım. Tek tek anlatacağım şimdi arkadaşlar. Sağlık, kariyer, aşk hepsini anlatacağım. Ay bu çok güzel, çok çok geldi. Ben de birazcık böyle bir rahatladım sevgili Aslan Burcu. Tabii kılıç altılısı, mahkeme kartı. Bakar mısın, o kadar çok hırslısın ki ya ben artık keyiflenmek istiyorum, ben artık mutlu olmak istiyorum, ben artık o bolluğu, bereketi yaşamak istiyorum dediğim bir durum içerisindesin. Para üçlüsü. Bakalım. Kılıç ikilisi. Evet, ilk mesajlardan biri de bu kararsızlığa çok dikkat etmen lazım. İkilemde kalmamaya dikkat etmen lazım. Özellikle Mart ayının 10'una kadar ve 8'ine kadar ekstra bir dikkat etmen lazım. Burada bir de senin kafanı karıştıran başkaları da olabilir sevgili Aslan Burcu. Bunu da lütfen bir dikkat et. Şöyle bir bakalım. Hemen adalet. Bazılarınızın mahkemeyle alakalı konusu var. Hatta yedili vadelerdir bununla ilgili verdiğim bir mücadele söz konusu. Bir kart daha alacağım bakalım. Tamam, neticede güzel. Yani kupa dokuzlusu. Tamam, burası güzel. Bunu en son zaten alırım arkadaşlar. Şimdi sevgili Aslan Burcu, önce sağlıkla ilgili arkadaşlar bel rahatsızlıklarına dikkat edin. Kemiklerle ilgili sağlık problemleri, yani bu dişleri de kapsayabilir. Dişlerle ilgili sağlık problemlerine dikkat et sevgili Aslan Burcu. Sindirim sistemi, baş bölgesi, gözler, bakın göz sağlığı. Göz sağlığına dikkat edin. Eller, bilekler, parmaklar, özellikle elleriyle işler yapan arkadaşların varsa yazmak, çizmek olabilir, sanatsal konular olabilir. Sürekli bir şeyleri yetiştirmek zorunda oluyorsundur. Belki aşçısındır, yemek yapıyorsundur sevgili Aslan Burcu. Bu her türlü işler olabilir arkadaşlar. Ellerle ilgili yapılan dikkat edin. Dizler ve ayaklar, bunlara dikkat edin. Başka... Bir de böyle kendini hapsolmuş gibi hissetmek. Elim kolum bağlı, ben buradan çıkamıyorum. Ama bunun en büyük nedeni kafanın çok karışık olması. Özellikle Mart ayının 8'ine ve 10'una kadar bu konulara dikkat et. Sevgili Aslan Burcu. Onun dışında Mart ayında senin bir dileğin gerçekleşecek ve diyor ki uzun süredir geçtiğimiz 10'lu vadelerdir. 10 hafta, 10 aydır karmik bir durumun içerisinden çıkmak var ve yeni bir sürece çok daha güçlü bir şekilde
başlıyorsun. Burada yardımlaşma, paylaşma temaları senin için çok önemli olacak Mart ayında. Duygusal adımlar, bak dikkat etmen gereken konular, sağlığı söyledim. Tamam mı? İkincisi, kafa karışıklığına dikkat edeceksin. Üçüncüsü, psikolojik olarak kendi kendini hapsetmiş gibi yapamam ki, edemem ki, işte o bana layık değil ya da ben ona layık değilim. Bakın, iki taraflı çalışabilir. Ben ona layık değilim, o bana layık değil. İşte o küçük, bu küçük. Anlatabiliyor muyum? Ya da şu büyük gibi. Yani bu tarz böyle ikilemlere dikkat et. Burada diyor ki küçük gibi gözüken teklifleri bile Mart ayında çok iyi değerlendirmen lazım. Verememek, kararsızlık, karar verme noktasında sevgili Aslan Burcu zaman kaybetmek. Çünkü burada küçücük başlayabileceğin bir etki, sana gelecek olan bir teklif seni uzun vadede gerçekten çok güzel başarıya götürüyor olacak. Aynı zamanda burada burç söylemek istemiyorum ama Kova, Terazi, İkizler, terazi olabilir, olmak zorunda da değil. Burada böyle bir yönetici, bir avukat ya da işinde çok uzman bir danışan, orada avukat olabilir, muhasebeci olabilir. Yani neyse o işini halletmeyle ilgili, belki bir doktor da olabilir. Burada birinin sana karşı bir yardımı söz konusu. Fakat burada çok güvenmemeye de dikkat et. Yani Mart ayının en temel noktası da şu. Yani burada sana yardımlar, destekler gelecek. Sevgi merkezinde kalmak çok önemli olacak. Sinirlenmek yerine ya da agresif olmak yerine, aşırı hırslı olmak yerine, çünkü dedim ya burada kendi konforuna hasret kalmışsın. Olmak yerine daha ılımlı bir şekilde iletişim diline geçmek, ki zaten sende çok ayrı bir naiflik vardır Aslan Burcu. Bunu kullanman lazım. Çok ayrı bir kalite vardır ya. İşte onu kullanman lazım. Bu ay onun için çok yeterli bir ay. Paylaşımda bulunmak, hal hatır sormak da buna dahil. İşte bunlar göz ardı ettiğimiz, küçük gibi gözüken çok kilit noktalar. Ama zaten aslanların yapısında o asalet vardır. O yüzden sadece küçük bir üzerinden geçiyorum arkadaşlar. Ne dedik? Bunlara dikkat et. Bir de burada senden bir şeyler kaçırabilirler. Şimdi burada çok kötü bir etki yok ama diyor ki hani yaptığın her işi arkanı gözeterek yap. Yani işte biriyle bir anlaşma yapıyorsun, tamam mı? İşte sana yardımcı alacaksın, yanına yardımcı ya da bir danışan bulacaksın kendine. Bir şey olacak sevgili Aslan Burcu. Burada karşı taraf daha çok kendi çıkarlarını düşünebilir. Bunu söylemeye çalışıyorum. Kalbinin sesini dinlemek, gerçekten ne hissediyorsan o doğrultuda hareket etmek senin için çok önemli. Bir de dış etkenlerden etkilenmemeye lütfen çok dikkat et. Şimdi Mart ayının neredeydi bu? Buradaydı. Mart ayının 9'undan sonra 9'u civarı iştah konusunda da iştahın çok artabilir. Bunun dışında kupası, adalet. Şimdi burada yedili vadelerdir arkadaşlar. 7 hafta 7 aydır mücadele verdiğin bir konu, mahkemelik konular, kariyerinle ilgili oluşan konular, mücadele verdiğin bir konu söz konusu. Mahkemeyle ilgili, hayatının merkeziyle ilgili bir adalet. Şimdi bak 7 hafta, 7 gün, 7 hafta, 7 aydır. Kariyerinle ilgili, hayatına gelmesini istediğin adaletle ilgili, bir de bazılarınızın mahkemeyle ilgili konuları var. Tamam mı? Şimdi burayla ilgili bir fırsat gelecek. Burayla ilgili bir düzelme gelecek. Ama bu daha çok Mart ayının 11'inden sonra gelişebilecek bir etki. 11'inden sonra gelişebilecek bir etki. Yani burada yedili vadelerdir mücadele verdiğin neyse bunun üstesinden geleceksin. Ve burada çok güzel bir başlangıç var. Şimdi burada özellikle yakın çevre, çocuklar, aileni ilgilendiren konular, iş arkadaşları, burada bir barış söz konusu sevgili Aslan Burcu. Mahkeme de gelmiş burada. Evet, ben bunu aptal olarak gördüm. Mahkeme. Arkadaşlar burada başkalarının kafanızı karıştırmasına lütfen çok izin vermeyin. Yani burada arkandan birazcık diyorum çünkü diğer etkilere göre çok böyle çok küçük kalmış açıkçası. Arkandan entrika çeviren kişilere karşı lütfen çok dikkat et. Burada birileri seni birazcık belirsizliğe itmek, belirsizliğe sürüklemek isteyecek sevgili Aslan Burcu. Dengede kal, bak önün açılmış. Güçleniyorsun. Yeni bir sisteme doğru geçiş yapıyorsun. Burası gerçekten çok güçlü figürlerden destek alıyorsun. Ve burada nasıl bir şey biliyor musunuz? Hani küçücük attığın adım seni çok farklı bir çevreye götürebilir.
Yani bakın bütün kilit noktaları söyledim aslında arkadaşlar. Küçücük attığım bir adım seni çok başka bir noktalara götürebilir. Videonun başında söylediğim şeyleri de unutmayın. Dedim ya buna dikkat et, buna dikkat et. Şimdi burada yeni bir hayat, yeni bir hayata, yeni bir sisteme geçiş yapmak ve oldukça desteklesin. Ama bak burada kararsızlıklar, başkalarının arkandan iş çevirmek istemesi, bunlar zaten açığa çıkacak. Mart ayının 18'ine kadar, şimdi ay kartı, bunlar zaten açığa çıkacak. 8'ine kadar, 18'ine kadar olan süreçte ayıkladın, ayıkladın. Yani ayıklayabildiğin kadar ayıkla. 11-11 sevgili Aslan Burcu. 777, 777 bu sayılar senin için çok önemli olabilir. Yine 11-11 işaretlerini bu süre zarfında çok sıklıkla görebilirsin açıkçası. Burada bir yükselmek, terfi, atama, yükselmek, kariyerinde yükselme, ama sen de bir şeyleri burun kıvırabilirsin. Bak buna çok dikkat et. Yani burada sana çok bak adalet, özellikle kariyerinle ilgili seni gerçekten çok bolluğa, berekete ilerletecek bir şey. Bakın bir kısmınız dış etkenlerden kaynaklı bu fırsatı değerlendiremiyorsunuz. Bir kısmınız da fırsatı çok küçük bulduğunuz için değerlendiremiyorsunuz. Yani gelen teklifleri çok naif bir şekilde değerlendir Mart ayında. Çünkü bu sana gerçekten çok güzel bir zenginlik. Yani çevren de değişebilir. Bazı belirsizlikler var. Dediğim gibi seni tutsak eden bazı durumlar var. Hani burada şu olay bir olsa da şunu yapsan dediğin gibi. Bunlar açığa çıkacak zaten. Bunlardan kurtulacaksın. Bir de arkadaşlar şimdi kupa ikilisi. Şimdi burada evli olan arkadaşların varsa ya da partneri olan kişiler varsa hani böyle onların hayatıyla ilgili çok fazla böyle bir harcama yapma, ekstra bir emek verme, yakın çevrene de dikkat edin. Yani çocuklarla ekstradan ilgilenme gibi durumlarda söz konusu olacak. Peki. Harcamalara çok dikkat et sevgili Aslan Burcu. Yani burada zaten bir taraftan o yaşam enerjinde yükselecek ama yani hem duyguda abartabilirsin hem harcamalarında çok abartabilirsin. Hırslı olmamaya da dikkat et. Bunu bitirdik. Şimdi yardımlaşmalara dikkat et dedim. Yani burada işsizler iş bulacak. Zaten iş sahibi olanlar çok güzel bir anlaşma, çok güzel bir sözleşme yapacak arkadaşlar. Duyguların şifalanması da var. Bunları söyledik. Bunun üzerine başka söylemediğim bir şey var mı? Onuna kadar dikkat et dedim. Karmik bir süreç var. Bu zaten bitiyor dedim. Kılıç onlusuyla birlikte. Yani burası çok çok güçlü. Bambaşka bir hayata doğru geçiş yapıyorsun. Şimdi arkadaşlar balık, akrep, bu kişilerden alacağınız destek var. Fakat bu kişi aileden biri ise ufak bir zıtlaşma, tartışma olabilir. Onun dışında gayet keyifli olacak. Aslan burçları, yay burçları, terazi burçları, bir de arkadaşlar Başak Burcu. Özellikle bu kişilerden alacağınız destekler söz konusu. Başak Burcu. Küçük de bir oğlak da var diyebilirim aslında. Peki bakalım bir de şuradan bakalım. Melek kartı ne söyleyecek diyelim. Yani burada şöyle arkadaşlar, şimdi burada gizli şeyler açığa çıkacak dedim ya sevgili Aslan Burcu. Bunlar çok büyük şeyler değil biliyor musun? Çok büyük şeyler değil. Yani ne bileyim işte senden gizlenen ufak tefek şeyler açığa çıkacak. Fakat bunlar hani çok büyük şeyler olmasa da seni çok yoracak şeyler. Tamam mı? Büyük şeyler olmasa da seni çok yoracak şeyler. İşte evlisindir, çocukların vardır, onlara çok harcama yaparsın gibi. İşte eşin, partnerin senden ufak tefek şeyler gizliyor gibi. Bunlara dikkat et. Ama yani burada ayın 10'una kadar bir kısmınız çok böyle bir şeylerde ani bir bitiş. Ve o bitişten sonra tam böyle bittim, yok oldum derken birden yükselme gibi bir etki arkadaşlar. Yani kılıç onlusu ve güneş kartı. Peki bakalım. Ve özgürlük. Tüm kısıtlamalardan özgür olduğunu fark et. Bak burada yeni bir hayat ama sen burada kılıç sekizlisi. Meleklerin bunun için çalışıyor dedi. Peki bir diğer etkiye bakalım. Ne gelecek diyelim. Yeni bir dünya arkadaşlar. Meleklerin senin için yeni bir dünya yaratıyorlar. Işık, bolluk, güzellik dolu bir dünya. Çünkü bunu hak ettin dedi. Melek mesajları bu şekildeydi arkadaşlar. Bir de arketip alalım. Bakalım arketiplerden gelecek olan mesaj nedir diyelim.
Ve simyacı, olumlu nitelikler temel güdülerin ve amaçların büyük bir bilgiye dönüşmesi. Bilgi akışı da çok yüksek olacak sevgili Aslan Burcu. Tabii bu enerjileri nasıl yönlendirebileceğin de sana bağlı bir şey. Bunun gölge tarafı nedir dediğimde spiritüel çalışmalarla kazanılan gücün ve bilginin yanlış kullanılması. Yani sana gelecek olan mesajları yanlış değerlendirebilirsin. Bu yüzden saf merkezde, saf sevgide kalman senin için çok ama çok önemli. Her şeyin bir gölge tarafı vardır arkadaşlar. Peki. Bir diğer arketipe bakalım. Şöyle yapalım. Şuradan alalım arkadaşlar. Ve dalavereci, olumlu nitelik, geleneği bunaltıcılığı ve öngörülebilir davranışları aşmak. Bu gayet güzel. Gölge taraf nedir dediğimde dalavereyle başkalarını manipüle etmek. Buna da düşebilirsin sevgili Aslan Burcu. Başkaları da sana böyle yok yapmadım etmedim şöyle oldu böyle oldu gibi kurnazlıklar yapabilir. Buna da dikkat et. Bir de en sevdiğimiz desteden alalım arkadaşlar. Bakalım buradan gelecek olan mesaj nedir diyelim. Ve bereket. Büyük bir yaşam değişikliği ve büyük nimetler geliyor. Beklenmedik durumlara hazırlan. Bu büyülü bir an dedi. Yani gerçekten burada çok güçlü bir süreç var sevgili Aslan Burcu. Peki mesajlarım bu şekildeydi, uyarılarım bu şekildeydi, rehberliğim bu şekildeydi. Videonun üst kısmına ve yorum kısmına Mart ayı için çok güzel bir olumlama yazacağım. Sen de o olumlamayı yorum kısmına yaz ve güzel enerjiler hayatımıza aktif olsun sevgili Aslan Burcu. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Hoşça kal.